Bu çantada şöyle bir taban yaptım. Bu tabanın nasıl yapıldığına ilişkin bir video çekmeyeceğim. Çünkü bununla ilgili ben bir video hazırlamıştım. Daha doğrusu bir kutu yapmıştım. O kutunun tabanı burada gördüğünüz bu tabanın aynısı. Bu videonun ben başlığını videoma koyacağım arkadaşlar. Videomu izlediğiniz zaman bu tabanımın nasıl yapıldığını görürsünüz. Yani bu çantada biz şu şeyleri, yani kareleri, iki karenin arasındaki şu V'leri 7 tane yapacağız. Yani benim verdiğim ölçüdeki tabanın şu V'leri 7 tane. Ama yapım şekli aynı arkadaşlar. Ona göre işte şu göbek kısmını ve şunları da aynı şekilde o videoda izleyerek görebilirsiniz. Hani bunun haricinde arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Kullandığım kağıtları ben size göstereyim. Şu tabanın ölçüsü bu. Yani 5 çarpı 11,50 ebadındaki kağıtlardan hazırladım şu tabanı. Birinci sırayı da arkadaşlar aynı şekilde yaptım. Birinci sırayı da aynı, yani 5 çarpı 11,50 ölçüsünde kağıttan birinci sırayı da yaptım. Şu mesafede, yani şu mesafede tam 48 parça kağıt var. İkinci sıranın ölçüsü 5,5'a 12,50. Şu. Şurası 5,5, burası 12,5. Üçüncü sıram arkadaşlar şöyle yapıyoruz. 6 santime 13,5 santim. Bunun da sayısı 48 olacak. Dördüncü sıram yine sayı olarak 48 tane oluyor. Yani sayı hiç değişmiyor arkadaşlar. Eni 6,5 santime 14,5 santimetre olacak. Beşinci sıram 7 santime 15,5 santimetre olacak. Yine bu da 48 tane. Altıncı sıram 7,5 santimetreye 16,5 santimetre. Yani bu çantada eninin 2 katının 1,5 fazlasını aldım. Yedinci sırası ise arkadaşlar şu. Bu da 8 santime 17,5 santim. Tabanı dikmekle işe başlayacağız. Şu kısımlara şöyle dikmek suretiyle işime başlıyorum. Bunların dikimi ile ilgili arkadaşlar herhangi bir video sizinle paylaşmayacağım. Bu dediğim gibi kağıt kutu yapımı bölüm 1 adlı videomu incelerseniz orada bu tabanın ne şekilde yapıldığını görürsünüz. Yani benim çanta oynatma listemi incelediğiniz zaman yapacağınız tabanlar, körükler, ne bileyim ben yan yerleştirmeler hepsini tek tek görebilirsiniz. Özellikle kağıt çanta oynatma listemi incelemenizi size öneririm. Arkadaşlar koni çantamın tabanını diktim. Şimdi birinci sırasını dikmeye başlıyorum. Şu şeridimin kenarlarını kapatmadım. Yuvarlakta çalışmak zor oluyor. Ben böyle açıkta çalışıyorum ve birleşmeye yakın arkadaşlar. Şu uca gelip de şurada birleştireceğim zaman kenarlarını birleştiriyorum. Yani bu şekilde rahat ediyorum. Şimdi buradan itibaren şöyle kağıdı, şeridi ortalıyorum. Bu vaziyette buna dikeceğim. Şöyle ortaladığım zaman genelde şuralarda bir yerde buluşacak bunlar. Şimdi şuradan itibaren şöyle dikmeye başlıyorum. Şuradan gireceğim. Zikzak olarak kağıdımı ortaladım şöyle. Şuraya geçiyorum.
Şu vaziyette. Şöyle. Şimdi buraya döneceğiz ya arkadaşlar. Onun için şöyle buraya birkaç tur atayım. Şöyle. Şuradan biraz daha dolanayım. Şuradan şöyle çekiyorum. Şöyle çekiyoruz. Bak. Kırıyoruz. Ve şöyle bu köşeye sıkıca birbirine tutturuyoruz. Birkaç tur daha atıyorum bu köşeye. Tutması için. Açılır yoksa. Evet. Bak. Şimdi bunu şöyle şunu dikeceğim birbirine. Şu vaziyette. Şöyle dikeceğiz. Evet. Ve şununla şunu birbirine dikiyorum. Evet, buradan böyle geliyorum. Ve vaziyette şöyle tuttum. Şuradan çekiyorum. Bak, gördünüz mü? Tam köşe oldu burası. Buradan tekrar şuraya çıkıyorum. Buradan şu vaziyette aşağıya iniyorum. Ve şuradan tekrar şuradan tekrar buradan tekrar buraya. Evet. Ve tekrar şöyle dönüyoruz bu tarafa. Şöyle dönüyoruz. Evet. Şimdi burası bu oldu. Şimdi bakın bu köşeyi yaptım. Şu köşeye geldim. Şu vaziyette şöyle kırıyorum. Yani şununla şunu birbirine dikeceğim. Onun için böyle bayağı bir güç istiyor burası. Şu aradan şurada
Burayı çekmeden önce şu ipimi şu vaziyette tuttum. Bakın şu sıkıca tuttum ve ipimi öyle çekiyorum. Yoksa kağıdınız yırtılır. Hiç bırakmadan şöyle tutuyorum ve bu sefer buradan aşağıya. Şöyle çekiyorum. Mümkün olduğu kadar arkadaşlar dolaşın ve burayı sıkıştırın. Ne şekilde dolaşırsanız dolaşın ama buraya dolaşmak lazım tutması için. Yoksa kendini bırakır. Şöyle artık bu şekilde dikerek devam edeceğiz. Bunu şuraya çıkartayım. Şöyle buradan aşağıya iniyorum. Ve şuradan şu vaziyette ve yine buraları dikmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bakın dönerek geldim buraya kadar. Şimdi ben açık olarak şöyle dikiyordum ya arkadaşlar. Şimdi çember yapmadım. Çemberi bunun üstünde yapıyorum. Şu son taktığımın katını açıyorum. Şöyle şunu da açıyorum. Ve bunun ikisini şuraya şu araya yerleştiriyorum. Önce birini sokalım şöyle. Sonra diğerini. Sonra şöyle diğerini. Evet arkadaşlar şöyle ikisini birleştirmek için aynı yere soktum. Bir tanesi böyle yatacak, diğeri böyle yatacak. Daha önceden biliyorsunuz. Bu tarafa yatacak olanı şu araya sokacağım. Şunun içine girecek şöyle. Yapıştıracağız bunu buraya. Diğerini de onu da şuraya sokacağız. Şuraya. Bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Bilmiyorsanız da kağıt çanta oynatma listeme bakın. Bununla ilgili her tür bilgi var arkadaşlar. Kağıt çanta yapımıyla ilgili. Bakın şurada kalmıştım. Şu kısım, baş kısımları birleştirdim. İki kenarı. Şimdi şuraya geçiyorum. Artık bunu dikmesi bitiyor. Yani birinci sırayı dikmiş oluyorum bu şekilde. Şöyle. Arkadaşlar ister benim gibi böyle açık olarak dikip son dakikada ağızları iki ucu birbirine birleştirin. İsterseniz en baştan iki ucu birbirine birleştirerek çember oluşturun ve o çember şeklinde dikin. Ben bu şekilde daha rahat ettiğim için açık olarak dikiyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi
çantamın tabanı ve birinci sırasını dikmiş oldum.